Beklenti yaratmak kolay. Bunu karşılamak zor. Birilerine hayal kurdurmak kolay. Tekrar inandırmak zor. Darbe alan, düşen ama başaramadı lafını kabullenmeyen Emre Mor. Vallahi bir şey Emre söyleyeyim Mor sana. iyi kumaş. Eder. Yani bugün A milli takımının nur topu gibi bir erkek çocuğu oldu. Nur topu Tribünler gibi. Emre diye tempo tutuyor. Bu milli maç gününün kazancı Emre Mor oldu. Arnavut göçmeni bir anne ve Uşaklı bir babanın oğlu. Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da doğdu. Doğuştan hassas, hisli ve yetenekli bir çocuktu. Tıpkı babası gibi. Okul çıkışlarında Timberg'deki varlık içinde olmayan evine tek bir hayalle gidiyordu. Mahalleden arkadaşlarıyla halı sahada top oynamak. Vi spillede med mine, det har jeg spillet med mine venner i frikvartererne. Der gik man altid hen på fodboldbanen og håbede på, at der var plads. Jeg fik så at vide, hver gang jeg kom, at jeg må ikke være med, medmindre jeg ikke må score. Så selvfølgelig så er jeg jo født med talent, og det talent, det kommer fra min far af. Min far, han var en rigtig dygtig spiller, da han også var yngre. Men så ærgerligt, han ikke blev bedre. Så talent, det er ikke nok i den her fodboldverden til at slå helt igennem på det højeste plan, så skal arbejde hårdt for at... 5 yaş. Futbolla tanışmak için belki biraz erken ama bir tutku için değil. Hatta futbol Emre için bir tutkudan da fazlası. Para kazandırmak istediği ailesi için de bir çıkış noktası. Jamen altså, når man vokser op i nogle steder, et sted hvor penge, altså det var en mangel, det var noget man ikke havde meget i, så er det jo klart, så har man jo en drøm om at en dag kunne forsørge sin familie. İlk adres, Lyngby altyapısı. Yani hayal kırıklığı. 9 yılını geçirdi takımda. U19'a kadar da çıktı. Danimarka için genç milli takımlarda oynadı. Bütün planları başarmak üzerineydi. Bu uğurda 16 yaşında okulundan bile vazgeçti. Futbola devam edebilmek için okulu 16 yaşında bırakmış galiba. Bu kararını nasıl karşıladınız siz annesi olarak? Topu seviyorsan, okumak istemezsen o zaman son kararın senin olsun dedim. Yani senin hayalin dedim. Senin rüyandır. Ancak gelecek görmeyen Lyngby onu takımdan gönderdi. Lyngby istemese de aranan bir yetenekti. Nordsjælland U19'da sergiledikleriyle yeteneğine ikna etti. 18'indeydi. Yüksek bir patlayıcı güce sahipti. Driblinglerini izleyen takım arkadaşları lakap takmakta gecikmedi. Türk Messi. O da bu lakabı benimsedi. Hatta maç öncelerinde bir ritüel haline bile getirdi. Örnek olması ve uğur getirmesi için sahaya çıkmadan önce Messi videoları izledi. En ting jeg gør, det er at jeg ser video med Messi på kampdagen, for at få lidt den her motivation, for at lige se, hvordan han gør tingene, og så prøver jeg ligesom. Türk Messi benzetmeleri birilerinin dikkatini çekti. A milli takımı Euro 2016'ya hazırlayan Fatih Terim. Danimarka için de oynayabilirdi. Ancak ilk antrenmanında kalbinin Türkiye'de olduğunu söyledi. Ayağının tozuyla Antalya'daki Kosova maçı kadrosuna girdi. Volkan Şen yerine dahil olduğu oyunda ekran başındakileri mest etti. Turnuva başlamadan elini çabuk tutan Borussia Dortmund 9,7 milyon euroya transfer etti.
Euro 2016'da ilk maç. Kazanan 41'de Modric'in attığı tek golle Hırvatistan. Ortam oldukça gergin. Ozan Tufan gol öncesi saçını düzelttiği için eleştiriliyor. O güne kadar yerli Messi'miz başlıklara atılan Emre de basının sivri dilinden ilk kez nasibini alıyor. Maç bitti. Emre rakibin tek golünü atan Modric'in yanına gitti ve fotoğraf çekildi. Ona göre sorun değildi. Çünkü biraz fazla heyecanlı, biraz da acemiydi. Büyük tepki çekti. Arkasında ilk duranlarsa takımdaki abileri Olcay Şahan ve Nuri Şahin'di. Tabii tuhaf karşılanabilir. Maç yenilmişiz. Herkesin morali bozuk. Emre orada Modric'le resim çekildi. 18 yaşında bir çocuktan bahsediyoruz. 3 ay önce sorsanız Emre tarihlerde neredesin deseydin ya Danimarka'da ailemin yanındayım veya tatile Türkiye'ye gelmiştim. Çocuğun buraya geleceği aklının ucundan bile geçmemiş. Bir bakmış kendini Avrupa Şampiyonası'nda dakikalar alan tüm Türkiye'nin belki Avrupa'nın konuştuğu Dortmund'a birden transfer olmuş bir çocuktan bahsediyoruz. Ve bu çocuk daha 18 yaşında. Hata mı? Bence büyük bir hata değil. Ama öğreneceği şeyler var kesinlikle. Profesyonellik açısından. Ay Yıldızlılar o yıl şampiyonaya grup aşamalarında veda etti. İstenmeyen sonuçlara rağmen bir asistle oynayan Emre bir şekilde dikkat çekti. O günlerde bir şeyden habersizdi. Tüm bu Messi benzetmeleri, Messi ritüelleri çığ gibi büyüyen bir beklentiye dönüşecekti. Yine de her şey bir noktaya kadar çok iyi gitti. Turnuvanın hemen sonunda konum Almanya, Dortmund. Yaklaşık 10 milyon euro bonservis ve 5 yıllık bir sözleşme. Beklenti de, ilgi de yoğundu. Ancak bir şeyler erkenden ters gitmeye başladı. Almanya'da hiç kimse sırtını sıvazlamaya, onu motive etmeye meraklı değildi. Teknik direktör Tuchel ondan istediklerini hep yüksek perdeden söyledi. Ceza verdi, hatta ikili kavga da etti. Almanlar böyleydi belki ama Emre'den verim almak için doğru yöntem değildi. Dortmund'da tek sezonda 19 maça çıkıp yeni adresini belirledi. İspanya. Bu ayrılık gerekli miydi bilinmez ama fayda vermedi. Hatta Emre yıllar sonra en büyük pişmanlıklarından birinin Dortmund'dan ayrılmak olduğunu söyledi. Menajeriyle sorunlar yaşandı, vedalar edildi. Yeni takımı Celta Vigo bonservisi için 13 milyon euro ödedi. Burada parıltılar gösterdi ama bu kez ayak bilekleri izin vermedi. Kariyerindeki ilk uzun süreli sakatlıkları geçirdi. Kadronun efsanesi Iago Aspas ve takım yeteneğine yönelik açıklamalarla yanında olmayı denedi. Kimilerine göre o dönem yeteneğine ihanet etti. Arkasına ismini yazdırdığı taht benzeri koltukla verdiği poz sadece sahada değil, saha dışında da bir şeyleri bitirdi. Geç kalan antrenmanlar, takımdan ayrı çalışmalar ve 2 gol 4 asistle geçirdiği 52 maç. İspanya'dan da ayrılan Emre Mor için devreye Galatasaray girdi. Çalışacağı kişi yabancı değildi. Milli takımdan hocası Fatih Terim. Hem de annesi bir röportajında Emre'nin çocukken Galatasaray'ı tuttuğunu söylemişti. Eskiden yani bildiğime göre Galatasaray takımını tutardı. Bu bir yalan değil yani. O aşağı yukarı öyleydi. Kabuk değiştiren Galatasaray iyi bir dönemde değildi. Paris Saint-Germain deplasmanında hücumda en ileri uçta Belhanda ve Ömer Bayram partneriydi. Sarıya boyadığı saçları ve gerçekleşmeyen hayallerle İstanbul'a elveda dedi. 17 maçta 0 gol, 0 asistle uçuruma dönen düşüş Olympiakos'a kadar devam etti. Yine kiralık olarak gittiği Yunan ekibinde 6 ayda yalnızca 2 maçta şans bulabildi. Ve o günlerde bir şey fark etti. Üzerindeki yoğun ilgi ve yüksek beklentiler kariyeri için bir kılıç kadar keskindi. Emre yeni Messi ya da Türk Messi falan değildi. O Danimarka'da çocukluğunda Timberg'de boş halı saha hayali kuran bir yetenekti. Hayallerine sahanın içindeki gibi dikine koşan, zaman zaman da rakiplere takılan Emre'ydi. Mutluluğu için bir futbol topu ve çalımlanacak rakipler yeterliydi. Adres yeniden İstanbul. Fakat bu kez beklentilerden uzak, Karagümrük. Yükseğe sıçramak için birkaç basamak aşağı inmeliydi. Sezon başında vücuduna odaklandı. Fit bir bedenle kendisini Volkan Demirel'in ellerine bıraktı. Süper Lig'in 30. haftası. Rakip içeride Kayserispor. Kariyerinin ilk ve tek hat-trick'i için sahneye çıktı. O akşam maçı izleyenler belki de potansiyeline en yakın Emre'yi izledi. Bu 3 gol tesadüf ya da şans değildi. Çünkü onu körelten beklenti baskısını Karagümrük'te yaşamadı. Ya da Tuchel'de olduğu gibi kimse ona yüksekten konuşmadı.
Kendi söylemiyle Volkan Demirel ona baba gibi yaklaştı. Bir Messi gibi değil, sadece Emre gibi davrandı. Ya Emre Mor çok başka bir oyuncu. Ama Emre Mor'a biraz dokunmak lazım. Dokunmazsanız da Emre kendi halinde bir yalnızlık yaşayabiliyor. Emre 23 yaşında Karagümrük'le kariyerinin en istatistikli sezonunu geçirdi. 29 maçta 6 gol 4 asist. Celta sonrası sıçramak için bir basamak aşağı inmişti. Bonservisine 2 milyon euro ödeyen Fenerbahçe ile tekrar şampiyonluk mücadelesine girdi. Then now I can continue my plan and to the next level. Her şey güzel başladı. Arda Güler'le uyumu, Alioski ile dostluğu. Hatta Alioski ile o kadar iyi anlaşıyorlardı ki şakayla Alioski ile evlenecek olsa çok iyi anlaşabileceklerini söyledi. Daha sonra ortaya çıkan yanlış anlaşılmayı sevgilisi olduğunu söyleyerek düzeltti. Arda Güler'le birlikte oynadığı anlarda sahada oluşturdukları sekans Saraçoğlu tribünlerini ateşledi. Ama Jesus'un gözünde ilk 11 değildi. Onu hamle oyuncusu olarak değerlendirdi. Sezonu Karagümrük'te aldığı dakikalardan daha sürede yakın istatistiklerle geçirdi. Birçok kısa sürelerle 41 maça çıktı, 6 gol 3 asist kaydetti. UEFA Avrupa Ligi'nde Kadıköy'de Rennes'e karşı kaydettiği skorun kariyerindeki en unutamadığı gol olduğunu söyledi. 2023-24 sezonu yine bir düşüşle Aşil tendonu sakatlığıyla başladı. İlk 10 haftayı kaçırdı. Sonrasında antrenman eksikliği yaşadı. Devre arasında Keramet Karagümrük'te ümidiyle eski yuvasına kiralandı. Ama Volkan Demirel'in koltuğunda bu kez Şotar Veladze vardı. Küme düşecek takım bir dibe batıştaydı. Emre de sezonun son 9 maçından 6'sını sakatlık ve kart cezasıyla kaçırdı. Her sezon olduğu gibi yine artık bitti sanıldı. Yeni sezon başında Mourinho'nun da listesinde yer almadı. Ama ona inanan birileri vardı. Eyüpspor ve Arda Turan. Bir oyuncu için sezonun temelleri açılış kampı ve ilk haftalarında atılır. Emre ilk maçına 16. hafta çıktı. Sadece rakipleri değil, karşısında şımarık, tembel, işi bitti yorumları da vardı. Emre sırtına ona inanan Arda Turan'la simgeleşmiş 66 numarayı aldı. Ahmet Kutucu, Sainz Bruno gibi isimlerin vedasıyla Eyüpspor hücumunda alternatif azaldı. Ve bu adamın içinde hala gösterecek çok şey olduğu anlaşıldı. Fiziği ve kondisyonu toparlayınca Arda Hoca onu ince ince 11'e monte etti. Özellikle Ahmet Kutucu'nun ayrılığı sonrası hücumda daha üretken bir rol verdi. Ligde son 8 maçta 5 gole katkı sağladı. 16 maçta 2 gol 4 asiste ulaştı. Arda Turan'ın rakip defans bloğunu dikine delen oyun tarzının tam üzerine bastı. Sosyal medyadaki bir paylaşım Emre'yi çok güzel anlattı. Onu bir Volkan Demirel, bir de Arda Turan anladı. Çünkü zamanında onlar da fırlamaydı. Boşa geçmiş bir kariyer. Dortmund'dan Süper Lig'de kümede kalma mücadelesine geçiş. İspanya'da, Yunanistan'da tonla karşılanmayan beklenti. Birçok kişi bu yolda savrulup giderdi. Kariyeri daha 30'u görmeden biterdi. Ama Emre sanılanın aksine yeteneğine ihanet etmedi. Bir sonraki adım için denedi. Bazen savurgan karakteri, bazen bedeni, bazen de herkesi çalımlayabileceğine dair özgüveni onu engelledi. Ama Emre yere düşüşünde son yumruğu atmak için bir şekilde ringe girdi. A milli formayı en son 2017'de Dünya Kupası elemelerinde Finlandiya maçında terletmişti. Günün birinde ararlarsa elinden geleni yapacağını söyledi. Aradan geçen zaman 7 yıl, 5 ay, 5 gün. Ve istediği fırsat, sözünü tutabileceği o gün geldi. Emre, Montella tarafından milli takıma yeniden seçildi. Kendisinin de söylediği gibi, düşmek kolay, ayağa kalkmak imkansız değildi. ...366. gün yüzüm yine bana dönük. Meskenim değişiyor, maskenin ardı görüldüğü zaman kırılıyor kaburgan. Panda gibi soyu tükeniyor, güvenimin ormandaki ağaç kadar yalnızlık yakından. Hey bana güneş olur musun istesem, çevremi saran karanlık şu perdeden. Ben göremesem de uzakları şimdiden, bana her şey çok uzak ve kendiliğinden beri kendimi bildiğimden. Emin değilim bilmek istediğimden, defalarca yıpranırsın bildiğinden. İnkar etme, kabullen, peşindesin. Bildiğinde bildiğine pişman olacağını bilmene rağmen neden? Bir tek aklım kaldı, onu da senden aşıramazlar. Ara ve bul, çok uzun saklanamazlar. Olacakları biliyorken çok fazla şaşıramazlar. Tazı durdu artık, koşturamazlar. İnkarı bırak, kabullen.
geldi. İKS Eyüpspor. Emre Mor'a klas bir pas. Emre Mor topla buluşuyor. Ayak içi plase ve İKS Eyüpspor'u 1-0 öne geçiriyor. Emre Mor'un golü. Zar zor, pek de zor oluyor aradıklarını bulman. Zar zor, zar zor. Dakika 14. Emre Mor atıyor sevgili izleyiciler. Emre Mor milli takım forması altında ilk golünü Eskişehir'de böyle atıyor. Peki abi, Emre Mor'un verdiği o vibe, eski vibe'ı tekrar ortaya çıkar mı? Ya Emre benim için o vibe'ı her zaman taşıdı ya. Ben Emre'nin ilk Dortmund'daki Amerika kampı vardı. Amerika kampındaki tüm hazırlık maçlarını izliyordum ben. Celta'ya gitti, Celta'nın tüm maçlarını izliyordum. Galatasaray'a geldi, oyuna sonradan girsin diye bekliyordum. Hatta onun kariyerinin dönüm noktası olabilecek bir golü vardı, iptal edildi Galatasaray'da. Dedim ki ya bu gol iptal edilmesin, Emre çünkü bununla çıkışa geçecek. Yine olmadı. Ben sonra Karagümrük maçlarını izlemeye başladım. Çünkü günümüz futbolunda Guardiola'nın getirdiği futbol var ya, dikine giden, çalımı deneyen o oyunu artık görmüyoruz. Emre'de bu hep var. Vücudu onu yavaşlatana kadar ki görüyoruz. Messi tabii o apayrı bir dünyada. 34'ünde 35'inde hala bu dribbling hassasiyetine sahipti. Şu anda Emre 27 yaşında. Temmuz'da 28 olacak. Ben bir 5 yılda Emre'nin bu dikine oyununu sürdüreceğini düşünüyorum. Ve bazı oyuncular gerçekten, Ayhan Akman'ın bu konuda bir sözü vardı. Ben futbolu 30 yaşında öğrendim demişti. Emre de belki futbolu 26'sında 27'sinde öğrenmiştir. Bu çalım yeteneğini nasıl verimli kullanabileceğini göstermiştir. Arda Turan onunla ilgili bir açıklama yaptı. Emre Türk futbolunu gördüğü en yetenekli oyunculardan biri. Bunda kimsenin şüphesi yok. Ve şu an beni en mutlu eden şey Emre hücumun beyni. Ben ona sen yönet diyebiliyorum dedi. Yani Arda gibi bir adam. Atletico, Barcelona görmüş bir adam. Emre'ye ben ona gözüm kapalı hücumu yönet diyebiliyorum diyorsa Emre de artık bir şeyleri öğrenmiş demektir bence. O yüzden sadece bir oyuncu için heyecanlanmak için 19-20 yaşında olmasına gerek yok. Ben bugün 24-25 yaşındaki Orkun Kökçü'yü, Kerem Aktürkoğlu'nu, Oğuz Aydın'ı izlerken de heyecanlanıyorum. Bu yüzden 30 yaşına gelse de Emre Mor'u izlerken yine heyecanlı olacağım. Teşekkürler Yasin Bey. Ben teşekkür ederim Altan.